Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kilolarca balığı bu yöntemle hazırlıyorum. Hiç kokusuz, nar gibi kızarıyor. Tarifimize hemen başlayalım. 2,5 kilo hamsim var. Geniş bir tepsinin içine alıyorum. Baş taraflarını kopartarak iç kısımlarını temizliyorum. Kısmındaki kılçık kısmını da çekerek elinizle alabilirsiniz. Balık çok taze olduğu için kılçıklarını ayırmıyorum. Sizlere göstermek için bir iki tanesini ayırdım. Evet, tüm hamsilerimi aynı yöntemle temizleyerek hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum. Baş taraflarını kopartıyorum ve parmağımla iç kısmını temizleyerek ayırıyorum. Hamsilerimi temizledim ve bol su yardımıyla yıkadım. Suyu süzüldükten sonra 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzun her tarafına gelmesi için güzel bir şekilde karıştırıyorum. Unlu tepsiye alıyorum. Hamsilerimi mısır ununa bulayarak tepsinin kenarına alıyorum. Fırın kağıdını önceden sıvı yağ ile her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Ve videodaki gibi balıklarımızı dizelim. İkinci sırayı da aynı şekilde aralık olmadan dizmeye devam ediyorum. Evet, boşlukları da dolduralım. Evet, ilk tabağım hazır gördüğünüz gibi. Üzerine her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ gezdirelim. Yağlanmış fırın kağıdını üzerine alalım. Hiç hava almayacak şekilde videodaki gibi kenarlarını kıvıra kıvıra daire şekline getirelim. Sıkı sıkı kapatmaya dikkat edelim. Tavamız hazır. Tavanın içine alıyorum.
Evet, ikinci tavamı da aynı şekilde fırın kağıdımı yağladım. Ve tavayı kağıt üzerine dizmeye devam ediyorum. Evet, orta kısmını da dizdikten sonra ikinci tavam da hazır olmuş oluyor. Evet, üçüncü tavamı da hazırladım. Her ikisini de üzerine bolca sıvı yağ gezdiriyorum. Yağlanmış fırın kağıdını üzerlerine alıyorum. Hava almayacak şekilde kenarlarını minik minik sıkı sıkı kapatıyorum. Evet, 3 tavalık hamsim hazır. Salatalarım ve soğan salatalarım da hazır. Üzerine alıyorum. Üzerlerine de kapak kapatıyorum. Orta ateşte kontrollü bir şekilde döndüre döndüre nar gibi olana kadar hamsilerimizi kızartalım. Ara sıra tavamızı, tenceremizi yer değiştirelim. Diğer tarafın piştiğine emin olduğumuz zaman kapak yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafı da aynı yöntemle döndüre döndüre kızartalım. Tencereyi de ters çevirerek kızartma işlemine devam ediyorum. Kızaran hamsimi tekrardan döndürüyorum. Nar gibi olana kadar kızartma işlemine devam ediyorum. Üçüncü tavayı da kızartmaya devam ediyorum. 2 tanesini üst üste aldım. Son tavamı da pişirdikten sonra hepsini üst üste alarak servis tabağına aldım. Tatlarını keserek ikrama hazırlıyorum. Yanında limonla servis edebilirsiniz. Gibi kokusuz hamsi tavam hazır. Afiyet şifa olsun. Herkese beğeni yapmayı unutmayın.